Bugünkü hikayenin merkezindeki suç, tüm zamanların en rahatsız edici olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Genç, başarılı ve iyi bir aileden gelen bir adamın hayatını nasıl mahvettiğini ve filmlerde bile zor karşılaşacağınız bir cinayeti nasıl işlediğini detaylarına kadar inceleyeceğiz. Bu olay normaldeki videolarından biraz daha uzun. Ancak sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve tekrar uyarıyorum. Bu olayda her şey var. Çocukların yanında kesinlikle izlemeyin. Şimdi hazırsan anlatıyorum. Austin Hauroff 21 Aralık 1996'da bir diş hekimi ve bir eczacının oğlu olarak dünyaya geldi. Florida'nın Palm Beach Country bölgesinde sadece Florida'nın değil, tüm Amerika'nın en güzel ve en zengin yerlerinden birinde olan muhteşem bir evde yaşıyorlardı. 2010 yılında Austin 13 yaşındayken ailesi aniden boşanma kararı aldı. Ve aynı yıl içinde hem annesinin hem de babasının yeni birer kız ve erkek arkadaşları oldu. Boşanmadan yaklaşık bir yıl sonra Austin liseye başladı ve sürekli olarak sınıfın birincisiydi. Austin aynı zamanda iri yarı, atletik bir gençti. Yaklaşık 1.83 boyunda ve 90 kilo civarındaydı. Bu yüzden doğal olarak lisede 4 yıl boyunca Amerikan futbolu oynadı. Ancak cüssesine ve bu çok sert fiziksel sporları yapmasına rağmen Austin saldırgan biri değildi. Hatta futbol koçları onu yeterince saldırgan olmadığı için eleştirirlerdi. Austin mükemmel notlar aldı. İyi bir kız arkadaş edindi. Ancak Austin'in o yıl yaşadığı tüm bu toplumsal başarının altında aslında çoğu zaman büyük bir mücadele veriyordu. Bunu kimseye söyleyemiyordu. Tuttuğu bir günlükte temel olarak akranlarının onu kabul etmediği hissinden kaynaklanan derin bir yetersizlik duygusunu belgelemişti. O yıl boyunca Austin farklı maddeler kullanmaya başladı. Bunlar arasında alkol, uyuşturucu ve bazı ilaçlar vardı. Bu ilaçlar bir uyarıcıydı ve dikkat eksikliği bozukluğu olan kişileri tedavi etmek için kullanılırdı. Ayrıca asit ve mantar gibi halüsinojenik ilaçlar da denedi ve bir uyarıcı ile halüsinojenik arasında bir tür geçiş olan MDMA'yı denedi. Austin hangi uyuşturucuya veya uyuşturucu kombinasyonunun etkisindeyse onun verdiği yüksek duygusu ile tamamen kaygılı ve depresif düşüncelerle doymuş, okulun bitmesinden önceki son ayda internette arama geçmişi, sanırım delirdin ne yapmalıyım, delirdiğini nasıl anlarsın, takıntılı düşüncelerle nasıl başa çıkılır, uyumam gerekiyor mu ve uyumazsam ne olur gibi sorularla doluydu. Ailesi onda bir sorun olduğunu hemen fark etti. Ancak yaz ilerledikçe ve Austin hiçbir açıklama yapmadan tamamen tuhaf davranmaya devam ettikçe ailesi tüm bu garip davranışları açıklayacak şeyin onun uyuşturucu kullanıyor olması gerektiğine ikna olmaya başladı. Onu uyuşturucu kullanımıyla ilgili sorguladıklarında uyuşturucu aldığını kabul etti. Doğal olarak ailesi onun uyuşturucu kullanımını bu tuhaf davranışların kökeni olarak gördü ve çabalarının neredeyse tamamen Austin'i tekrar temizlemeye odakladılar. Ancak yazın sonuna doğru Austin uyuşturucu almadığını söylüyordu. Ağustos ortasına doğru aile Baker yasası denilen bir şeyi kullanmaya karar verdi. Baker yasası uyarınca Florida'da ağır akıl hastalığından şüphelenilen kişiler sevdiklerinin isteği üzerine 72 saate kadar gözaltında tutulabilir ve bu 72 saat boyunca bu birey kendisine neler olup bittiğini görmek için derinlemesine değerlendirilir ve bu 72 saatin sonunda ailelerine uygulamaları gereken bir tedavi planı verilir. Akşam saatlerinde Austin, kız kardeşi ve Austin'in sabah hangi yıl doğdum sorusunu sorduğu o çok yakın arkadaşı ayrılmaları gerektiğini söylediler. Kasabadaki Duffy isimli bir restorana Austin'in babası ve babasının kız arkadaşıyla buluşmaya gittiler. İçeri girdiklerinde akşam 19.45 civarıydı ve hemen restoranın en arkasındaki bir locaya oturdular. İçerideyken onları izleyen bir güvenlik kamerası vardı ve oturduktan yaklaşık 3 dakika sonra Austin ayağa kalkıp locadan uzaklaştı ve tuvalete gidiyormuş gibi yürüdü. Ama sonra durdu, tuvalete gitmedi. Geri dönüp binanın önüne doğru yürüdü ve ön kapıdan dışarı çıktı. Restorandan tamamen ayrıldı. Ailesinin geri kalanının bunu görüp görmediği belirsiz. Görmüş gibi durmuyorlardı. Ancak sadece birkaç dakika sonra Austin restorana geri girdi
Masasına yürüdü ve sanki hiçbir şey olmamış gibi yerine oturdu. 10 dakikadan az bir süre sonra Austin masasından tekrar kalktı. Bu sefer tuvalete gidiyormuş gibi yapmak yerine doğrudan masasından restoranın ön kapısına yürüdü ve gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra o sırada akşam yemeğinde onlarla olmayan annesi restoranın yakınındaki evindeydi. Evine birinin girdiğini duydu ve kim olduğunu bakmaya gittiğinde oğlu Austin'i mutfağında sebze yağı içerken buldu. Görünüşe göre yediği parmesan peynirleri de tezgahın her yerindeydi. Sonra annesi onu restorana geri götürdü. Arabadan inişini ve ön kapıdan girişini izledi. Sonra arabayı sürüp gitti. Ailesinin yanına yürüdü ve hiçbir şey olmamış gibi yerine oturdu. İlk başta masadaki herkesin sessiz olduğu görülüyordu. Ancak sonra babası Austin'e bir şeyler söyledi. Ve bu durum oldukça gergin görünüyordu. Oğlunu seven babası onunla ne yapacağı konusunda tamamen çaresiz kaldığı ortaya çıktı. Ve Austin masaya oturduğunda ona "Senin sorunun ne?" dedi. Bunun üzerine Austin ayağa kalktı ve babasının yüzünü sertçe oturduğu koltuğa geri doğru bastırdı. Onu orada sabitledi. Bir noktada bıraktı. Locadan ayrıldı ve 3. kez restorandan dışarı doğru yürüdü. Bu arada aşağıdaki abone butonundan tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Hikayenin bundan sonraki kısmı oldukça rahatsız edici olabilir. Bu bir uyarıdır. Austin'in babasının kız arkadaşı polisi arayarak Austin'in kayıp olduğunu bildirdi. Onun tamamen dengesiz olduğunu biliyorlardı ve nereye gideceğini, kendisine veya başkasına bir tehdit oluşturup oluşturmayacağını bilmiyorlardı. Bu yüzden polise haber vermenin ve polisin onu bulmasını sağlamanın en iyisi olduğunu düşündüler. Restorandan yaklaşık 4 mil uzakta 53 yaşındaki Michelle garajında oturup televizyon izliyordu. Normalde ona 59 yaşındaki kocası John eşlik ederdi. Ancak o köpeklerini gezdirmeye çıkmıştı. Bu yüzden Michelle geçici olarak yalnızdı. John ve Michelle'in karşı komşusu Jeff adında orta yaşlı bir adamdı. Jeff çiftle oldukça yakındı. Genellikle onlar bir yere gittiklerinde köpeklerine bakardı ve sık sık garajlarına gidip bir şeyler içer, onlarla takılırdı. O gece kendi evindeydi ve erkenden yatağa girmişti. Uyumaya hazırlanıyordu. Tam o sırada penceresinin dışından sokağın karşısında John ve Michelle'in evinin oralardan gelen bazı tuhaf sesler duydu. Jeff yatağından doğruldu ve duyduğu şeyin ne olduğunu anlamak için kulağını kabarttı. Hafif bir ses duymaya çalışırken aniden karşı taraftan kan dondurucu bir kadın çığlığı duydu. Jeff anında harekete geçti, yataktan fırladı. Aşağıya koştu, ön kapıdan dışarı çıktı ve sokağın karşısına baktı. Michelle'in garaj yolundaki park halindeki arabasının kapısını çarpan tanımadığı genç bir adam gördü. Adam garaj yolundan yukarı doğru yürümeye başladı ve yolun tepesinde Jeff, Michelle'in garajda durduğunu gördü. Michelle tamamen dehşete düşmüş görünüyordu ve bu tanımadığı genç adama dönüktü. Jeff gerçekten neler olup bittiğini hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Tek bildiği o çığlığı duyduğu ki muhtemelen bu Michelle'di ve oraya baktığında hiç de iyi görünmeyen bir durum görüyordu. Bu yüzden içgüdüsel olarak sokağın karşısına koşmaya ve Michelle'in iyi olduğundan emin olmaya karar verdi. Jeff, Michelle'e ulaşmak için sokağın karşısına geçmeye çalışırken daha sokağın karşısına bile geçemeden yukarı baktığında bu adamın Michelle'i yakalayıp yere fırlattığını gördü. Şimdi onun üzerindeydi ve onu darp ediyordu. Jeff garaj yoluna girdi ve orada park edilmiş iki arabanın arasından garaj yoluna doğru giderken Austin Michelle'in üzerine fırladı. Arkasını döndü, Jeff'e baktı ve buna dahil olmak istemezsin dedi. Jeff oldukça iri bir adamdı. Austin'e baktı ve biliyordu ki eğer bir şey yapmazsa bu zavallı Michelle'i yumruklamaya devam edecekti. John'un nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden koşup Austin'e doğru atıldı ve o bunu yaparken Austin sallandı ve Jeff'in kafasının yan tarafına vurdu. Ama Jeff darbeyi almıştı. Yere düşmedi. Austin'in yakasından yakalayıp olabildiğince sert bir şekilde yere fırlattı ve Austin kaldırıma yüzüstü sert bir şekilde çarptı. Jeff bu adamın ayağa kalkamayacağını düşünerek ona bakıyordu. Austin'in tekrar ayağa kalkışını izlediği sırada Jeff aniden yüzünde ve kafasının yanında, boynunda ve sırtında kör edici bir acı hissetti. Aşağı baktı ve kollarının her yerine kan gördü. Austin'in yanında bir bıçak taşıdığı ortaya çıktı. Bu yüzden Jeff'e yumruk attığında o bıçak yüzüne girdi. Kafasının yanını, boynunu ve sırtını kesti. O tek savuruşta 5 farklı delik noktası oluşmuştu. Jeff
O sırada bunun potansiyel olarak ölümcül bir yara olduğuna inandı. Şah damarının darbe almış olmasından ve kan kaybından ölmekten korkuyordu. Austin'in elinde bu bıçakla tekrar ayağa kalkıp doğrudan üzerine geldiğini görüyordu. Bu yüzden Jeff tek şansının kendisinden kaçıp polisi araması olduğuna karar verdi. Michelle'in evine doğru koştu. Bu adam Michelle'den uzaklaştırıp kendi üzerine çektiğini düşünüyordu. Evlerine daldı, tüm kapılarına çarptı. Arka kapıdan çıktı, evin etrafından dolandı ve sonra sokağın karşısındaki evine doğru koşmaya başladı. Bir kez bile arkasına dönüp o adamın peşinde olup olmadığına bakmadı. Hemen arkasında olduğunu varsayıyordu. Evine ulaştı, içeri daldı. Kapıyı kilitledi ve sonra 911 aradı. Please, and medical. Young man beating up a woman across the street. Either of them injured. Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. Can you tell if she's conscious? No, it does not appear so, no. Arama yaptıktan ve Jeff yardımın yolda olduğundan emin olduktan sonra bilincinin zar zor yerindeydi. Ama hatırlayabildiği tek şey umarım bu manyak saldırısını bırakıp kaçmıştır ya da umarım John dışarı çıkmıştır ve karısına yardım ediyordur diye düşünmekti. Ancak ne yazık ki Jeff'in duyabildiği tek şey karşı taraftan Austin'in çıkardığı bu yüksek sesli hayvansı hırıltı sesleriydi. Aynı zamanda avazı çıktığı kadar bağıran birinin çığlığını da duyuyordu. Saniyeler sonra polis geldi. Bundan sonraki anlatımım tamamen olay yerine gelen polislerin anlatımıdır. Olay yerine gelen polislerden ilk müdahale eden memura Kristin diyelim. İkinci müdahale eden memura da Dan diyelim. Bundan sonra bu şekilde devam edecek hikaye. Ve en rahatsız edici kısımlar başlıyor. Dan sirenlerini çalarak sokağa daldı. Ve John ile Michelle'in evinin hemen önünde park halindeki Kristin'in polis arabasının hemen arkasında durdu. Kristin çoktan garaj yolundan yukarı koşuyordu. Silahı çıkmıştı. Garaj yolunun tepesinde birine müdahale etmeye hazırlanıyordu. Dan arabasından fırladı, eli silahındaydı ve garaj yolundan yukarı koşmak için döndüğünde görüşü kapalıydı. Garaj yoluna park edilmiş iki araba vardı ve bu yüzden Kristin'in silahını doğrultmaya hazırlandığı garaj yolunun tepesinde ne olduğunu göremiyordu. Ancak garaj yolundan yukarı koşmaya başladığında garaj yolundan aşağı doğru akan devasa bir kan akıntısı olduğunu gördü. Soldaki arabanın solundan dolandı. Yukarı çıktı ve Kristin'i tam garaj yolunun tepesinde gördü. Silahını arabanın hemen önündeki yere doğrultmuştu. Bu yüzden arabanın önüne ne olduğunu henüz göremiyordu. Kristin'in hemen arkasından sol taraftan fırladı ve onun silahını neye doğrulttuğuna baktığında yerde yatan bu adamı gördü. Gözleri açık, orada öylece kas katı yatıyordu ve Kristin'e ve Dan'e bakarak sessizce lütfen yardım edin diyordu. Yerdeki adam John'du ve John'un üzerinde Austin vardı. John'un göğsünde yanlamasına yatıyordu. Sol kolunu John'un boynuna dolamış, onu yerinde tutmaya çalışıyordu. Sağ koluyla da John'un yüzüne bir şeyler yapıyordu. Ama Dan onun ne yaptığını tam olarak anlayamıyordu. Tek görebildiği açıkça bir saldırgan olduğu ve onu kurbanın üzerinden almaları gerekiyordu. Ancak Kristin ateş edemezdi. Çünkü ateş ederse merminin Austin'in içinden geçip John'a isabet etme ve John'u öldürme riski vardı. Bu yüzden Dan Kristin'e bekle, onu şok cihazıyla vuracağım dedi. Kristin'in solundan dolandı. Böylece Austin'in arkasına bakacak şekilde konumlandı. Şok cihazını çıkardı ve tetiği Austin'in sırtına çekmeden hemen önce Austin'in boşta olan sağ eliyle John'un yüzüne ne yaptığını gördü. Elini John'un ağzına sokmuş ve yanağını bir olta iğnesi gibi dışarı doğru çekiyordu. Yanağı çekebildiği kadar dışarı çekiyor, sonra John'un yanağını ısırıyordu. Et parçalarını koparıyor, çiğniyor ve yutuyordu. Dan bulunduğu konumdan bunu sadece bir saniye gördü ama aniden fark etti ki diğer memur Kristin de daha sonra bunu doğrulayacaktı. John'un yüzünden zaten parçalar koparılmış ve eksilmişti. Dan gördüğü her şeyin şokundan çıktı ve şok cihazını Austin'in sırtına ateşledi. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Austin tamamen John'un yüzünü ısırmaya odaklanmıştı. Yaptığı tek şey buydu. Silahlarını ona doğrultmuş, polislerin orada olduğunu farkında bile değildi. Sanki orada değillerdi. Dan tekrar Kristin'in sağ tarafına geçti. Şimdi arabanın hemen yanında duruyor,
ve Austin'in ön tarafına bakıyordu. Kristina biraz geri çekilmesini söyledi ve sonra Dan gerilip Austin'in suratına bir tekme attı. Başını John'un yüzünden kopardı. Ancak Austin John'un üzerinden ayrılır ayrılmaz ayağa kalkıp Dan ile dövüşmeye çalışmadı. Bunun yerine hemen geri atladı, John'u daha sıkı kavradı ve ağzını tekrar John'un yüzüne gömdü. Dan yine gerildi ve Austin'in suratına sağlam bir tekme daha attı. Başını geriye doğru savurdu ama yine tamamen etkisizdi. Memurlara saldırmak istemiyordu. Sadece John'un yüzünü yemek istiyordu. Tekrar aşağı indi, daha sıkı kavradı, geri döndü ve John'un yüzünü çiğnemeye devam etti. Dan tam o sırada bir grup memur daha gelene kadar onu tekrar suratını tekmeliyordu. Yardıma gelen memurların yanlarında bir K9 köpeği vardı. Hızla geldiler, durumu gördüler ve Dan onlara köpeği bırakın dedi. Gerçekten de K9 köpeğini bıraktılar. Köpek Austin'in sağ kolunu, yani John'un yüzünü tutup dışarı çeken kolunu kavradı. Köpek onun kolunu gerçekten sıkıca ısırdı ve John'un yüzünden uzağa çekti. Ancak Austin anında kolunu geri çekti. Ve bu sırada köpeğin dişleri kolunda ciddi zararlar verdi. Ve kendini yeniden konumlandırıp John'un yüzünü ısırmaya geri döndü. Köpek tam eğitildiği gibi bir kez daha ısırdı. Austin'in kolunu tekrar yakaladı ve John'un vücudundan uzağa çekti. Kolu tekrar geriye çekildi ve Austin yine etkilenmeden kolunu köpeğin dişlerinden söküp aldı. Bu sırada kolunun kasları parçalandı. Pozisyonuna geri döndü ve John'un yüzünü yemeye devam etti. Sonunda köpek Austin'in kolunu bir kez daha ısırdı ve bu sefer köpek Austin'in kolunu John'dan uzağa çekmeyi başardığında tam kolu geri çekilirken Austin'in suratına Dan bir tekme daha savurdu. Onu o kadar sert vurdu ki Austin aslında John'un üzerinden uçtu ve sırt üstü yere düştü. Yere düşer düşmez Dan John'un üzerinden atlayıp Austin'in yüzüne bastı. Başını çimentoya gömdü ve onu bir saniye sersemletti. O sersemlemişken Dan kelepçesini çıkardı, Austin'in bileklerinden birine taktı ve kelepçeden tutarak onu garaj yoluna John'dan uzağa sürüklemeye başladı. Ancak biraz mesafe açılınca ve Dan diğer kelepçeyi takmaya çalışınca Austin karşılık vermeye başladı. Dan'e baktı ve "Beni öldürün, ben insan yiyorum, beni öldürün" diye bağırdı. Kill me! I'm eating people! Kill me! Very loud. And I was able to drag him over here. We were both able to... Dan ne yapacağını bilemedi. Diğer kelepçeyi takmaya çalışırken Austin sürekli "Beni öldürün, beni öldürün" diye bağırıyordu. Diğer memurlar koşarak geldiler ve sonunda 3 memur daha geldikten sonra Austin'i her iki kelepçeyi takacak kadar uzun süre zapt edebildiler. Austin nihayet etkisiz hale getirildikten sonra memurlar kurbanları kontrol ettiler. Garajdaki Michelle'i kontrol ettiler ve ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Kafa travmasından ölmüştü. Ve John, polis ilk geldiğinde hayatta olmasına rağmen bıçaklanmadan darp edilmeye ve yüzünün bir kısmının koparılmasına kadar aldığı çok sayıda yaraya yenik düşmüş, John'un Jeff saldırıya uğrayıp evine koştuktan hemen sonra yürüyüşten döndüğü sanılıyor. John garajında karısına saldıran Austin'i gördü ve onu kurtarmak için içeri daldı. Sonuç olarak John sevdiği kadını kurtarmaya çalışırken ölmüştü. Köpekleri saldırıdan sağ kurtuldu. Zarar görmemişti ve bakması için çocuklarından birine verildi. John ve Michelle'i kurtarmaya çalışan komşu Jeff saldırıdan sağ kurtuldu ve tamamen iyileşti. Austin nihayet kelepçelendikten ve garaj yolunda zapt edilmiş halde yatarken aniden tepkisizleşti. Hastaneye kaldırıldı ve orada büyük olasılıkla John ve Michelle'in garajında içinden zehirli kimyasallar içtiği, bunun da organlarını iflas etmesine neden olduğu belirlendi. Sonuç olarak Austin yuttuğu her neyse ondan dolayı 11 gün komada kalacaktı. Ancak doktorlar hayatını kurtarmayı başardılar. Komadan çıktı ve fiziksel olarak tamamen iyileşti. Austin'in uyuşturucu geçmişi nedeniyle bu iğrenç suçu işlediğinde uyuşturucu etkisinde olduğu varsayıldı. Ancak Austin'in toksikoloji raporuna nihayet geldiğinde sisteminde sadece çok az miktarda THC, marihuana'da bulunan bir madde olduğu görüldü. Sistemdeki diğer tüm ilaçlar hastanedeki doktorlar ve hemşireler tarafından verilmişti. Bu da saldırı anında Austin'in aslında ayık olduğu anlamına geliyordu. Polis Austin'e "Bunu neden yaptın?" diye sorduğunda ilk başta "Hatırlamıyorum, bilmiyorum" dedi. Ama sonunda açıldı ve aklı başında hiçbir insanın anlayamayacağı şu hikayeyi anlattı. Babasıyla tartışıp restorandan dışarı fırladıktan sonra dışarıda beyaz yüzlü, karanlık bir figür gördüğünü söyledi. Bu figürün
kötü olduğunu hemen anlamıştı ve içgüdüsel olarak bu kötü figürden kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 mil boyunca John ve Michelle'in mahallesine doğru koştu ve bu mahalleyi bilerek gitmediğini, sadece kendini orada bulduğunu, oraya geldiğinde parlak bir şekilde aydınlatılmış bir garaj gördüğünü söyledi. Bu evin içindeki insanlardan yardım isteyebileceğine ve yakındaki bu kötü figürün yenmesine yardım edeceklerine inanarak oraya daldığını, Austin'in ona yaklaşıp kendisine yardım etmesini sağlamaya çalıştığını ve muhtemelen tamamen deli gibi göründüğünü, Michelle'in çığlık attığını, bu noktada Austin'in Michelle'in bir cadı olduğuna inandığını söyledi. Bu yüzden bıçağını çıkardı ve ona doğru saldırmıştı. Michelle yere düştükten sonra Austin bir şişe alkol ya da benzeri bir şey içtiğini söyledi. Ki bunun artık garajdaki çok zehirli bir bahçe kimyasalı olduğunu biliyoruz. O şişeyi içtikten sonra arkasını dönüyor ve garajdan sokağa doğru bakıyor. Kapı eşiğinde yanında bir köpekle başka bir figür gördüğünü söylüyor. Ve sonra Austin'in zihninin tamamen boşaldığını söylüyor. Kapı eşiğinde gördüğü figürün yürüyüşten dönen John olduğuna inanılıyor. Ancak kesin olarak bilinmiyor. Açıkçası bu hikaye en başından beri oldukça tutarsız. Çünkü John gelmeden önce Austin'in komşu Jeff ile boğuştuğu ve Jeff'i bıçakladığı gerçeğini açıklayamıyor. Ancak Austin Jeff ile karşılaştığını hatırlamadığını söylüyor. John'un kim olduğunu veya neye benzediğini hatırlamadığını ve kesinlikle John'un yüzünü ısırdığını hatırlamadığını söyledi. Polisle olan hiçbir etkileşimini hatırlamıyordu. Temelde arkasını döndüğünü, bu figürü ve köpeği gördüğünü, sonra zihninin boşaldığını ve yaklaşık 2 hafta sonra hastanede uyandığını belirtti. Hikayesi kamuoyuna açıklandığında pek çok insan bu hikayeyi kabul etmeye yanaşmadı. Mahkemede akıl sağlığı savunması yapabilmek ve daha az ceza almak için uydurduğunu söylediler. Ancak daha önce pek çok yüksek profilli vakada çalışmış olan dünyaca ünlü adli tıp psikoloğu Philip Resnick, Austin hakkında uzun bir değerlendirme yaptı ve halktan çok farklı bir sonuca vardı. 38 sayfalık raporunda Resnick, Austin'in tepesinde duran polis memuru tarafından vurulmakla açıkça tehdit edilirken bile John'un yüzünü ısırmaya devam ettiği gerçeğine dikkat çekiyor. Şok cihazıyla vurulduktan sonra da ısırmaya devam etti. Defalarca kafasına tekme yedikten sonra da ısırmaya devam etti. Bir köpek onu defalarca ısırdıktan sonra bile John'un yüzünü ısırmaya devam etti. Tüm bunlar bu saldırı gerçekleştiğinde Austin'in gerçekten psikotik bir durumda olduğunu gösteriyordu. Aklı başında bir insan uyuşturucu etkisinde olsa bile temel bir hayatta kalma içgüdüsünü korur. Kendisini korumaya çalışır. Yani kendilerine silah doğrultulduğunda veya fiziksel zarar gördüklerinde veya şiddet tehdidi olduğunda kendilerini korumak için bir şeyler yaparlar. Ama Austin yapmadı. Sanki John'un yüzünden başka hiçbir şeyden haberi yoktu. Resnick, Austin'in saldırı gecesi yaşadığı psikotik kriz türünün klinik likantropi, kurt adam sanrısı denilen bir şey olduğunu belirtti. Kurt adam sanrısı, bireyin artık insan olmadığına, neredeyse her zaman bir kurt adam gibi bir şeye dönüştüğüne inandığı çok nadir görülen bir durumdur. Austin'in durumunda bu tür bir sonuca neden varabileceğini anlamak o kadar da zor değil. Kız kardeşine yarı at olduğuna inandığını söylemişti ve birkaç durumda diğer arkadaşlarına yarı köpek olduğuna inandığını söylemişti. Ve tabii ki saldırı gecesi Michelle'i öldürdükten sonra John'un üzerine kelimenin tam anlamıyla atılmış ve o yüksek hayvansı hırıltıları çıkarırken yüzünü yemeye başlamıştı. Bu kesinlikle bir filmdeki kurt adamdan bekleyeceğiniz türden bir davranıştı. Ama bu bir film değildi, gerçek hayattı. Austin komadan çıktıktan sonra ama hapishaneye transfer edilmeden önce Dr. Philip olarak bilinen klinik, psikolog ve televizyon kişiliği Philip McGraw ile bir röportaj yapmayı kabul etti. 10 dakikalık Zoom röportajı sırasında Austin ağlayarak çökecek ve kurbanların ailesinden inanılmaz derecede özür dilediğini, bunun neden olduğunu gerçekten bilmediğini, kendisinin de açıkça bir sorun olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyecek. Sadece bir gün kendisini affetmelerini umduğunu belirtecekti. Ancak kurbanların ailelerinin onu yakın zamanda affetmesi pek olası değil. Özellikle röportajda umarım Austin komasından tamamen iyileşir, beyin hasarı olmaz, tamamen sapasağlam olur ki ona cezasını okuduklarında her şeyin tamamen farkında ve ayık olsun dediklerini düşünürsek.
Bu cezanın da idam olması umuyorlardı. Austin Hauroff cinayetlerin ardından akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle hapis cezası almadı. Bunun yerine Florida Eyalet Hastanesi'nde süresiz akıl sağlığı tedavisi görmek üzere yatırıldı. Hakim, Austin'in akıl sağlığı nedeniyle suçsuz olduğuna karar vererek tedavi altına alınmasına hükmetmişti. Peki sizce hakim doğru olanı mı yapmıştı? Doktorlar doğru olanı mı yapmıştı? Austin'in gerçek cezası ne olmalıydı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Şuralarda bir yerde çıkan gerçek suç dosyalarını izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eyvallah.